Sadece 2 dakika içerisinde modunuzu değiştirmeyi öğrenmek ister misiniz? Bazı zamanlarda kendimizi çok gergin hissederiz, stresli hissederiz, kaygılı hissederiz. Özellikle bu zamanlar önemli bir iş görüşmesinin öncesi ya da önemli bir sunumun öncesi olabilir. Böyle bir durumda 2 dakika içerisinde modunuzu nasıl değiştirebilirsiniz? Gelin buna bir bakalım. Duygularımız beden dilimizi etkiler. Şöyle bir düşünün. Duygu durumunuza göre beden diliniz nasıl değişiyor? Mesela kendimizi kötü hissettiğimiz zaman, stresliyken, kaygılıyken genellikle kamburlaşırız. Oturduğumuz yerde küçülürüz. Kapladığımız alan daralır. Kendimize sarılma ihtiyacı duyarız çoğunlukla. Kendimizi iyi hissettiğimiz zaman ise tam tersi. Daha dik dururuz. Kapladığımız alan genişler. Oturma biçimimiz değişir. Peki bunun ne alakası var modumuzu yükseltmekle diye sorabilirsiniz. Şimdiye kadar biliyorduk ki evet duygularımız beden dilimizi etkiliyor. Peki ya bunun tersi de geçerliyse, yani beden dilimizde duygularımızı nasıl hissettiğimizi etkiliyorsa? Bununla ilgili araştırma yapan psikolog Amy Cuddy ve arkadaşları bazı insansı maymun türlerini incelerken görüyorlar ki bu hayvanlar kendilerini iyi hissettiklerinde, güçlü hissettiklerinde bir duruş yapıyorlar. Ve bunun aynısını insanoğlu da yapıyor. Tuttuğunuz takım maçı kazandığında ya da bir zafer kazandığınızda, şampiyon olduğunuzda ilk yaptığınız hareket hangisi bir aklınıza getirin. Genellikle çoğu insan şunu yapar. Ne yapar yani? Dikleşir, kapladığı alan genişler ve eller yukarı kalkar. Aynısını bazı insansı maymun türleri de yapıyorlar. Peki bundan bize ne? Yani bu ne anlama geliyor derseniz şöyle ki bu duruşu yaptıktan birkaç dakika sonra hayvanların kanındaki güçle ilgili hormonların yukarıya doğru çıktığı, stresle ilgili hormon olan kortizolün ise aşağıya doğru indiği tespit ediliyor. Ve Amy Cuddy ve arkadaşları diyor ki acaba bu insanlarda da böyle mi? Acaba duruş biçimimiz nasıl hissettiğimizi, hormonlarımızı, beyin kimyamızı etkiliyor mu diye düşünüyorlar. Ve 2 grup insanı alıyorlar. Bu 2 grup insanın deneyin başında tükürüklerinden çok basit bir testle güçle ilgili hormon olan testosteron düzeylerini ve stresle ilgili hormon olan kortizol düzeylerini ölçüyorlar. Bakalım deneye başlamadan önce bu hormonların miktarı ne? Ardından 1. grup insanı bir odaya alıyorlar ve bu kişilere diyorlar ki birkaç duruş gösterip ki birazdan ekrana da vereceğim. Bunlar güç duruşları, yani insanın kendini daha iyi hissettiği, daha geniş alan kapladığı, daha dik durduğu duruşlar. Ya da 2. grup duruş olan daha kapalı, daha hani ezik diye tabir ettiğimiz, içine kapanık, stres ve kaygılı durumlarda gösterdiğimiz duruşlardan 2 tanesini seçmelerini istiyorlar. Ve onları bir odaya alıp sadece 2 dakika boyunca bu şekilde durmalarını istiyorlar. Düşünün ki 1. gruptaki kişiler, yani güç duruşunu seçmiş olan kişiler 2 dakika boyunca böyle duruyor. 2. gruptaki kişiler ise daha kapalı bir biçimde bir sandalyede oturuyorlar. Ardından 2 dakikalık bu oturma süresinin arkasından bu kişilerin hormon düzeyleri tekrar ölçülüyor. Ve görülüyor ki dik şekilde duran, güç duruşlarından birini tercih eden kişilerin stres düzeyleri, kortizol hormonu düzeyleri aşağıya doğru inmiş. Kendini güçlü hissetme, iyi hissetme ile ilgili hormonların düzeyleri ise yukarıya doğru çıkmış. Peki ya 2. grup, diğer içine kapanık oturan grupta durum nasıl? Orada ise tam tersi bir durum gözlenmiş. Stres hormonu düzeyimiz yukarıya doğru çıkıyor. İyi hissetme ile ilgili hormonların düzeyi ise aşağıya doğru iniyor. Yani sadece duruşumu değiştirerek 2 dakika içerisinde beyin kimyamı değiştiriyorum. Beyin kimyam değiştiğinde ne oluyor? Kendimi daha iyi hissediyorum. O zaman neden bunu kendime yapmayayım? O zaman şöyle mi yapacağız? Mesela önemli bir iş görüşmesinden önce ya da kendimi stresli, kaygılı hissettiğim bir an, hatta belki de toplumun ortasındayım. Böyle mi dolaşacağım etrafta? Belki çok müsait değildir ortam böyle dolaşmaya. Sadece bunu yapmak zorunda değilsiniz.
İki şey de sizi kurtarır. Nedir bu iki şey? Birincisi dik durun. Çünkü dik durmak gerçekten önemli iyi hissetmek için. Dik durduğun an zaten beynine iyi hissetme ile ilgili sinyaller gitmiş oluyor. Çoğumuz bugün bilgisayar başında çalıştığımız için ya da cep telefonlarıyla uğraştığımız için duruş bozukluğu yaşıyoruz. Ve sırf bu kambur duruştan kaynaklı bile kendimizi kötü hissediyoruz. Bu bir. İkincisi sadece dik durmak mı? İki, gülümse. Gülümse. Ya içimden şu an gülümsemek gelmiyor. Nasıl gülümseyeceğim diyor olabilirsin. O zaman şunu yap. Zorla gülümse. Mesela sana gülümsetmeyi hatırlatacak bazı stickerlar yapıştır görebileceğin yerlere ve gülümse. Sadece zorla bile olsa gülümsemen bile. Yani şunu yapsan öyle. Hatta istersen dişlerinin arasına bir kalem bile koyabilirsin. Zorla bile olsa 2 dakika kendini zorla gülümsettiğin zaman 2 dakika sonra bir bakacaksın ki kendini çok daha iyi hissediyorsun. Hiçbir şey olmasa şu komik görünüşe zaten kendi kendine ben ne yapıyorum burada deyip gülmeye başlayacaksın ve beyin kimyan değişmeye başlayacak. Evet, bu kadar basit mi ya arkadaş diyebilirsin. Evet, bu kadar basit. Bir takım şeyleri aslında biz karmaşıklaştırıyoruz. Sadece 2 dakika içerisinde zorla bile olsa gülümsediğin zaman ve dik durduğun zaman bir bakacaksın ki kendini çok daha iyi hissediyorsun. Denedim, oradan biliyorum.